Sevgili takipçilerimiz, bugün yine Ejin'le beraber size çok güzel bir yemek hazırlayacağız. Evet. Şimdi malzemeler gözünüzde az görülebilir. Biz 3 kişilik bir aileyiz. Kendimize göre bir şey yapacağız. Patlıcan közleme yapacağım. Patlıcan közleme için önce tepsimize yağlı kağıdımızı serdik. 4 tane patlıcanımızı koyduk. 170-180 derece fırında 30 dakika pişirip çıkaracağız. Közlediğimiz patlıcanlarımıza geldi sıra. Onların da kabuğunu sıyırıp hemen doğrama işlemine geçeceğiz. Zaten evet, gördüğünüz üzere güzel pişmiş. Kabuğu hemen sıyrılıyor. Bakın. Patlıcanlarımızı güzelce soyduk. Şimdi bir dahaki aşamaya geçiyoruz. Benimkisi dümdüz oldu bakın. Ejin de yaptı. Bakın. Bazı yerleri kaldı, onları da tamamladım mı? Şimdi geldik doğramaya. Gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş. Evet, mis gibi kokuyor. Patlıcan. Bıçak patlıcanın içinde kayıp kayıp gidiyor. Bir şey daha söyleyeyim mi? Şu an mis gibi kokuyor değil mi babacığım? Evet. Elimizden geldiğince bunu ince yapıyoruz. Çok ince olacak. Püre misali olacak. Ama yemek pişince ve olunca daha da güzel olacak. Değil mi babacığım? Evet. Böyle ince ince kesip ince ince karıştırıp tekrar kesiyoruz. İki diş sarımsağımızı rendeliyoruz. Güzelce rendeli. Evet. Evet. Az önce babam geç kalmıştı, şimdi bitirdi. Ama onun altı şöyle bakarsa Ejin daha iyi olur. Heh. Evet babam, sen tut sımsıkı. Tamam, hadi bakalım. Ay biraz kayganlaşmış. Ejin güzelce sarımsağımızı rendeliyoruz. Ejin çok da başaramadı o işi. Aldım. Elim acıyor. Bir kez elimi ben de soğan sarımsağı rendelerken parmağımı da bir kez acıtmıştım. Normal şartlarda buna süzme yoğurt olur. Ama biz normal yoğurtla yapacağız. Süzme yoğurt hem tadı hem de kıvamıyla daha çok yakışır. Evet. Göz kararı siz ne kadar isterseniz koyabilirsiniz. Tuzumuzu da Güzelce atıyoruz. ilave ediyoruz. Evet. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Karıştıracağız. Evet. Ve yoğurtlamamız da hazır.